Arkadaşlar merhaba. Bugün piyasadaki nakit sıkışıklığı ile ilgili konuşmak istiyorum. Önce Facebook ortamında çok güzel bir grubumuz var. Oradaki bütün grup arkadaşlarıma selamlar söylüyorum. Grubun adı Yobaz Ressamlar grubu. Baş Yobaz Kaan hocama, İbrahim Star'a, Anta'dan başlamışa, Alparslan'a, Alper'e, Deniz Tanış'a, Adnan abiye, Hüseyin abiye. Ya şimdi herkes sayınca bitmeyecek galiba. Unuttuklarımı diğer videolarda sayarım. Bugün bir tartıştık. Kara Mehmet Reis'e, Sadık Mehmet abiye. Ya bilimum herkese çok selamlar söylüyorum. Bülbül dahil. Özbülbül kardeşime. Deniz Tanış dedik. İşte öyle. Bir de Tolga var. Tolga'la işimiz çok. Şimdi geçelim. Nakit sıkışması. Kredi sıkışması. Arkadaşlar Ağustos ve Eylül'de biliyorsunuz bir dolar hata yaşadık. Ağustos'ta ve Eylül'de bir dolar hata yaşadık. Kamu bu dolar hatanın etkisini üzerinden atmış gibi gözüküyor. Gerçekten de o anlamda teğet geçti. Ancak özel sektör için henüz aynısını söylemek zor. Piyasada büyük bir nakit sıkışması var. Zaten karşılıksız çeklerden de bunu görebiliyoruz. Şimdi bizim küçük büyük bütün firmalarımız nakit sıkışıklığı yaşıyorlar. Şu anda olan durum, büyük firmalarımız üretimlerini zaten zorlukla sürdürüyorlar. TÜSİAD şirketlerinden bahsediyorum. Gerçekten büyük firmalarımıza. Yani verimli anlamda zor üretim. Yoksa tabii ki sağlam firmalar da verimli üretim yapmamak için bazıları üretimlerini düşürdü. Şimdi büyük firmalarımız üretim problemi, yani verimli üretim yapamadıkları için, karlı üretim yapamadıkları için inovasyon da yapamıyorlar. İnovasyon yapamayınca da ne diyelim, katma değerli yüksek teknolojili ürün üretemiyorlar. Yani bizim asıl gelişmemizi sağlayacak şeyi yapamıyorlar. Katma değerli ve yüksek teknolojili ürün üretemiyorlar. Değerli dostlarım. Hatta farkındasınız tabii ki. Herkes biliyor. Sıkışan büyük firmalarımız alacaklarından kurtulmak için, bazıları çok zor durumda olmasa bile sırf nefes almak için Concordata'ya gidiyorlar. İşte en son Keskinoğlu'nun Concordata talebi tam 1 yıl olarak kabul edildi. Akhisar Ticaret Mahkemesi tarafından. Dün oldu. Arkadaşlar şu anda Türkiye küçük ve orta ölçekli firmalar üzerinden büyüyor. Yani küçük firmalarımız, orta ölçekli firmalarımız büyütüyor şu anda bizi. Çünkü KOBİ'lerimiz işlerini hayat tarzı olarak görüyorlar. Ve tabii ki iflas, Concordata onları düşünmüyorlar. Çünkü zaten bütün hayatları, işleri olmuş. Burada kayıt dışılığa dikkat edelim. Yani bütün ekonomi kitaplarında kayıt dışılık kötü yazar. Gerçekten de kayıt dışılık kötüdür de. Şu anda bizim küçük ve orta ölçekli firma sahiplerimiz kayıt dışı olan altınlarını, paralarını veya varlıklarını nakde dönüp firmalarına aktarıyorlar. Firmalarını yaşatmaya çalışıyorlar. Bu da onların zor durumda olduklarını gösteriyor. Peki firmalarımıza nakit vermemiz lazım. Bunun farkındayız. Peki nasıl nakit verebiliriz firmalarımıza? 2 tane fırsatımız var. Bu nakit sıkışıklığını aşmamız lazım. Firmalara nakit vermemiz lazım. Yani nakitsizlik sebebiyle firmaları yakmanın anlamı yok. Bu firmaların hepsi bizim varlığımız, milli servet hepsi. İnsanlarımız çalışıyor orada. Şimdi firmalarımızın devletten 150 milyar TL alacağı var. KDV alacağı var. Bu KDV alacakları ödenebilir veya KDV alacakları teminat olarak gösterilip özel sektöre kredi verilebilir. Bu zaten muhtemelen düşünülüyordur. Böyle bunu ölçüp biçiyordur muhtemelen görevlilerimiz, devlet görevlilerimiz. Bu durum 2017'deki KGF etkisi yaratabilir. İkinci bir KGF etkisiyle piyasayı rahatlatabilir. Yalnız krediyi devlet bankalarından kullandırmak lazım. Çünkü TÜSİAD bankalarını yeterince zengin ettik ve beni burada üzen bir şey var. Yani önce bir durum tespiti yapalım. Son dönemde TÜSİAD ve İstanbul sermayesi ile seçilmiş hükümetimiz arasında bir işbirliği var. Sınırlı alanda olan bu işbirliğinin halkın faydası olarak biz gelişmesini isteriz. Yani halk faydalansın, yeter ki daha da gelişsin bu işbirliği. Ancak maalesef İstanbul sermayesiyle temsil olunan bu arkaik, sabotajcı, elitist beyaz Türkler
bize ve ülkemize gol atmaya bir türlü doyamıyorlar. Örnek vereceğim. Şimdi Basel II süreci diye bir şey var. Bilen biliyor, bilmeyenler işte öğreniyor diyelim. Şimdi Basel II bankaları belli bir mali disiplin altında tutmayı amaçlayan bir standartlar bütünü. Ya bizde çok referans verilir ama ben söyleyeyim, Basel II Amerikan bankalarıyla Çin bankaları uymaz. Tamam, biz ama referans veriyoruz, Avrupa'da uyulan, referans verilen önemli bir standart. Ancak bizim Türk vatandaşı olan banka idare heyetleri, Türk vatandaşı olduklarını vurguluyorum ki Türkiye'de düşünmeleri lazım halbuki, değil mi önce? Bizim Türk vatandaşı olan banka idare heyetleri bu standartları olması gerekenden daha yukarıda tutuyorlar ve piyasa nakde sıkışıyor. Piyasayı boğuyoruz şu anda. Bu standartları çok yukarıda tuttuğumuz için. Örnek verelim. Şimdi bankaların sermaye yeterlilik oranları Basel'e göre %8'dir. Yani %8 kadar sermaye bulundurman lazım verdiğin aktiflere göre. Basel II'de bu %11'e çekildi. Bak, Basel yetmedi, Basel II, biz Basel II'ye uymamız lazım diyelim ki en fazla. Ancak banka idare heyetleri bu hesabı %15'lerde tutuyor. Arada 4 puan fark var. Bu fazladan eklenen 4 puan sebebiyle, idari kurallar sebebiyle fon kullandırılamıyor özel sektöre. Bankaların kredi görevlileri, yani reel sektörle iç içe yaşayan kredi görevlileri, banka kredi görevlileri reel sektörle, şirketlerle iç içe yaşar. Bunlarla iç içe yaşayan, bunların halinden anlayan kredi görevlileri, banka kredi görevlileri kredi vermek istese bile bu garip uygulama sebebiyle, idarenin bu tercih sebebiyle, banka idare heyetlerinin bu tercih sebebiyle firmalara fon kullandıramıyor arkadaşlar. Söz konusu kullandırılamayan fon 500 milyar TL kadar oluyor. Yani bizim 2017'de bizim ekonomimizi hızlı şekilde büyüten KGF'nin 2 katı kadar bir para bu. 2 katından da fazla. Ya Cumhuriyet tarihi boyunca kullandırılan kredilerin bile %30'u kadar eden bir para bu. Yani bize kendi bankalarımızı idare heyetleri öyle oyunlar oynuyorlar ki Türkiye sahip olduğu fonları kullanamıyor. Yani burada hemen şu itiraz gelir, tamam anlarız, hani bankalarda yabancılar sahip, bankaların önemli bir kısmına tamam bu var ama ya bizim kendi yerlilerimiz dahi, yerli banka idare heyetlerimiz dahi böyle yapıyor. Bu sebeple de bizim paramız ya da daha doğrusu firmalarımız paraya ulaşamıyor. Bu nakit sıkışıklığını gidermemiz lazım arkadaşlar. Bankalar firmalarımıza nakite aktarması lazım. Böyle nakit sıkışıklığıyla piyasada firmalarımızı boğmamın bir anlamı yok. Bunlar milli servettir. Firmalarımıza nakit aktarmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bu konuda da kamuoyu oluşması lazım. Firmalarımıza nakit vermemiz lazım. Bu arada bütün herkesi kurtarmak değil, gerçekten verimli olmayan firmalar, batması gerekenler batmalı. Ama ben bunu söylemiyorum. Ben kesinlikle piyasa ekonomisinin piyasa ekonomisinde bazı firmaların batması gereken firmaların batması gerektiğini düşünüyorum. Ancak ben piyasadaki genel sıkışıklıktan bahsediyorum. Firmalarımızı, şirketlerimizi nakit sıkışıklığı altında boğmaya gerek yok. Bu bizim zararımızadır. Piyasanın düzenini bozmayalım. Saygılar sunuyorum herkese. Görüşmek üzere.